Evet, metin yazmaya doyamadım. Türk oyun sektöründen oynadığım oyunlardan birine bugün güzel bir inceleme yapacağım. Adımlı siyaset izleyeceğimi söylemek istiyorum. Ne uzağım ne yakın ama çok derine daldırmayacağım. Neyse, başlayalım. Sevgili seyircilerim, bir önceki videoda göstermiş olduğunuz destekler için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu ses kaydını sonra alıyorum çünkü metni yazdığım sırada video yeni yayınlanmıştı ve bu kadar izlenmesi yoktu. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız ekrandaki şaka şaka. Ama eğer beni desteklemek isterseniz abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız en büyük desteği vermiş olursunuz, inanın. İyi seyirler dilerim efendim. T-Day kuruluşu, Türkiye dışı anomali yönetimi, dünyamızdaki anomalileri durdurmaya çalışan ve etkisiz hale getirip güvenliği sağlayan bir kuruluştur. Agent 70 isimli ufak bir ajan 007 James Bond göndermesi. Baş karakterimiz de bu kuruluştaki önemli isimlerden biri olup dünyanın güvenliğini sağlayabilecek mi? Peki zaman çizelgesinin değişmemesi için veya kendi değiştirdiği, değiştireceği veya değiştirmiş olduğu çizelgede işleri yoluna koyabilecek mi? Yoksa istediği gibi gitmeyen şeylerin devamı ya da daha da kötülerin başına gelecek? Bunu sadece oyunun sonunda öğrenebileceğiz. Özetle yani bayağı bir özet oldu ama hikaye bu. Tabii yan karakterlerimiz, antagonistlerimiz vesaireler var. Peki önemliler mi? Yani hikayede karakterler olmak zorunda fakat o kadar. Esprilerle çoğu sönük ve zorlama olmakla birlikte desteklenmiş ve şef ile beraber hikayenin nereye gideceği de bize aktarılıyor. Ama zaten oyunda bu yönüyle öne çıkmaya çalışan bir yapım değil. Tabi her oyunda olduğu gibi hikayesini biraz da olsa önemsetmek istiyor ama bana önemsetemedi açıkçası. Kötü değil, hikaye çok basit, zaten hikayesi için oynanabilecek bir oyun olmadığını da belirtiyor ama güzel bir altyapı kurulmaya çalışılmış ve oynanışa daha da etki edebilirdi. Mesela zaman çizelgesi muhabbeti var, hikayeyi etkiliyor, bağlantılı paralel evren mantığıyla hikaye işleniyor fakat yine iyiler iyi, kötüler kötü tarafta. Bu tarafa daha çok kafa yorulup belki düşmanlarımızla dövüşlerimiz daha zorlayıcı ya da hiç olmaması, dostlarımızın da belki düşmanımız olması ya da bizim kötü olduğumuz ama farklı bir zaman çizelgesindeki farkındalığımız olduğu için bu iç çatışma işlenebilirdi. Basit de olsa olsaydı oynadığım en iyi hikayelerden olurdu. Çünkü böyle bir hikayeyi yapmak, işlemek ve oyuna yedirmek çoğu zaman yapılamıyor. Zor bir şey ama zor bir şey de değil, anladınız beni. Çünkü kaç tane bu konuda hikaye yazıldı, oynatıldı. Verdiğim örnek basit ama yapılabilecek bir örnek olduğu için ve oyuna da yakışacağından dolayı söylemek istedim. Peki dünyası nasıl ve ne gibi şeyler vaat ediyor? Side-scroller bir oyun olduğu için harita büyüklüğü veya açık dünya olmasından ziyade bölüm dizaynı ve harita dizaynı ön plana çıkıyor. İkisini şu anlamda ayırdım. Biri düşmanların veya engellerin nasıl ortaya çıkacağı ve ne türden olacağı ile ilgili. Diğeri ise genel itibariyle etkileşime girilebilecek yerlerin, kısımların, hareket kapasitesinin oyuncunun elinde olduğu hissiyatı verebileceği, yapılan veya koyulan asetlerle oyuncuyu o dünyanın bir parçası haline getirmeye amaçlaması ile ilgili. Peki bunları yapabiliyor mu? Çoğu yerde evet. Oynadığımız yerler değişiyor. Yerin altında, üstünde, metro hattında, platformda falan filan. Yani alan çeşitliliği bulunuyor. Farklılık hissettiriyor mu çoğu yerde? Evet. Bazı yerlerde bir önceki alanın hafif rötuşlusu gibi hissettirdiği oluyor açıkçası ama öyle göze batacak şekilde değil. Oynanış çeşitliliği de sağlıyor, onu da ekleyeyim. İsterseniz düşmana vurmadan üstündeki bir engeli düşürerek de onu öldürebilirsiniz veya ondan kaçıp onun aşağı düşmesini de izleyebilirsiniz. Tercih sizin. Müzikler eğlenceli ve oyuna sokmayı hedefleyip bu hedefini gerçekleştirebiliyor. Elektronik, retro, synthwave ve rock türlerini barındıran müzikler gerçekten başarılı yapılmış. Evet, bazı şarkılar birbirine benziyor ve çok belli oluyor ama gerçekten güzel ve sürükleyici. Tam benim tarzım olmayan müzikler de dolup taşsa da hiç kulağım tırmalanmadı. Bazı bossların müzikleri de ayrı hoşuma gitmedi değil, onu da söyleyeyim. Ali Barutçuoğlu'nun yapmış olduğu soundtracklerin emek verildiği hissediliyor. İçlerinden en çok Wrestler vs. White Plans'ı beğendim. Başarılarının devamını diliyorum. Tabii ki de izliyorsa. Grafikler ve optimizasyon konusunda şunu söyleyeyim, iyi. Harbiden. Çok iyi değil ya da görsel orgazm yaşatacak derecede bağlantılı veya mükemmelliği yok ama hoş duruyor. Işıklandırması tuzu biberi olmuş ve tam ayarında atılmış. Doku kalitesi piksel art bir yapım olduğu için 16-32 bit dönemlerinin estetiğini günümüzün HD görüntüsünle harmanlayarak önümüze sunmuş. Ve ben genel olarak böyle basit çizimli grafikleri çok severim. 16 veya 32 bit olmasını demiyorum. AAA bir oyunun grafik kalitesini hiç barındırmayan ama el çizimiyle beraber ve iyi çevre detaylarıyla beraber oyunun kendi dünyasını çok iyi bir şekilde yansıtan grafiklerden bahsediyorum. Gerçek anlamda o kadar tatmin ediyor ki benim bu dediklerimi görmek. Oyundan aldığım zevki çok büyük bir oranda arttırıyor çoğu zaman. Hele ki Türk yapımıysa. Çevre detayları fazla görünmese de çoğu yerde grafikler konusunda dediğim gibi güzel ve tatmin edici. Optimizasyon kısmında da minimum GTX 660 ekran kartı kaldırır deniyor. Evet kaldırır, hatta daha düşük sistemler bile kaldırabilir, öyle söyleyeyim. Anomaly Agent'ın Roguelite modu da var. Ve bir şey söyleyeyim mi? Çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli. Bunun esas nedeni Roguelite bir modda combo sisteminin dahil olması. Her bir oynanışta farklı kombolarla adam kesmek çok eğlenceli. Normal oyunda yavaş yavaş ilerlemeyle elde edilen güçlü ama uzun bir komboyu oyunun hemen başında elde ederek overpowered olabilirsiniz. Kombolar genelde kolay elde edilebiliyor
ve büyük ihtimalle bunun sebebi fazla zorlamak istemedikleri için. Ekstradan ekleyeyim, kullandığınız ağır saldırı özelliği bile size oynarken veriliyor. Yani neredeyse üstünüzdeki materyalleri ve yetenekleri oyun size her katı bitirdikten sonra iki seçim arasında veriyor. Tabi pasif iyileştirmeler de var. Can alma, silahların damage'ını arttırma, menzil arttırma vesaire vesaire. Bu arada kalıcı olarak da güçlendirmeler veriyor oyun size. Zaten roguelite bir oyun olduğu için şaşmamak lazım. Eleştirebileceğim bir nokta, az önce ufaktan değindiğim gibi uzun zaman sonraki ilk oynayışımda 24. kata gelebilmem. Tamam, iyi oynamışımdır, oynuyorum vesaire ama gerçekten kolay bir roguelite modu olmuş. Şunu söyleyeyim, oyunu normalde hikaye modunda da zorda bitirdiğim için kolay gelmiş olabilir bana. Bilmiyorum. Ve ilk oynayışımdaki birkaç denemeden sonra oyunun roguelite modunu bitirdim. O zaman da zorlanmamıştım. Fakat oyunun mekaniklerini ta hikaye modundan beri zorda deneyimlediğim için hafızamda yer etmiş olup daha kolay gelmiş olabilir. O yüzden kolaylığı veya zorluğu hakkında yorum yapmam çok adil olmaz ama şunu söyleyebilirim. Belli bir stage'e kadar ölmeden gelirseniz eğer oyun sizi bayağı bir zorluyor. Ölürseniz de normal zorluğuna geri dönüyor. Hatta bir tık daha kolaylaşıyor gibi geldi bana. Haberiniz olsun. Side-scroller bir oyunda oynanış önemli ama bunun en temel taşı mekaniklerdir. Yön vermek o kadar önemlidir ki hiç vuruş hissi olmasa bile çok kolay hareket ettirdiğiniz bir karakterle güzel haritalarda oynamak o kadar iyi hissettirir ki gerçekten tatmin olursunuz. Harita kısmı tamam. Peki mekanikler? Ham değil, mükemmel de değil. Ham ve iyi arasında ama iyiye yakın bir tarafta. Hantal olmasından kaynaklanıyor diye düşünmüştüm ama tam olarak öyle değil. Evet, hafif hantallaştırarak vuruş hissiyatını çok az da olsa verebilmiş. Fakat vuruş hissiyatını vermek için sadece akıcılıktan feragat edilmemiş. Tam olarak oturtulmamış bir şeyler var. Bu konuya girmeden önce düşmanların saldırılarından nasıl kaçınabileceğinizi de söylemek istiyorum. Oyunda parry ve dodge mekanikleri var. Zaten hantallığın olmasının mantıksız bulduğum sebeplerden biri. Oyun size blok mekaniği bile vermemiş. Tamamıyla atak üzerine kurulu bir oyun. O kadar ki combo metreniz neredeyse hiçbir zaman kesilmiyor. Eğer düşmanlarla etkileşimi kesmezseniz. Yani mesela atak yapıyorsunuz ve dodge mu attınız? Combo metreniz 1x ise dodge attıktan sonraki atağınıza 2x'e çıkıyor ve kombonuz devam ettirebiliyorsunuz. Aynı durum parry için de geçerli. Çok beğendiğim bir özellik ama az önce bahsettiğim ve şimdi de iyice açacağım hantallık ve arkasından gelen sıkıntıyla beraber tam olarak istediğim zevki alamadım maalesef. Hamlık konusuna gelirsem. Hantallıkla alakası var evet ama dediğim gibi sanki input dediğim biraz ayarlanmamış olmasından kaynaklanan bir sıkıntı var gibi. Animasyonlar yavaş evet ama hafif çok hafif Soulsborne'luk bir durum var. Çok küçük bir delay var tuşların algılanmasında ve kombolarda. Bazen komboları yaparken istediğim kombinasyonları yapamıyorum çünkü. Ondan mütevellit böyle düşünüyorum. Yoksa parkurunu da yapıyorsun, düşmanı da kesiyorsun. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Haritalarda küçük nüanslarla beraber oynanış hissiyatı ve çeşitliliğinde sana oyun veriyor. Peki çeşitliliğe de girdiysen iyice derinleştireyim. Arkadaşlar oyunda uzak silahlardan yakın silahlara, proxy'lerden bombalara çok şey var. Ve her birinin başlık bakımından konuşuyorum. Kullanımı farklı ve eğlenceli. Yani bir tabancanın diğer bir tabancadan çok farkı yok ama şöyle söyleyeyim. Eğer kombonuzu yarıda kesip combo barını doldurup daha fazla puan almak isterseniz çok iş yapıyor. Veya farklı bir komboya geçmek isterseniz anladınız siz beni. Silahlarda genel olarak tabancalar için konuşuyorum. Tabancalarda genel olarak damage farkı oluyor. Pompalı ise daha yavaş ama daha fazla vurabilen bir uzak mesafeli silahımız. Bombalar benim spesifik kullandığım materyaller olmakla beraber ardımı kurtarmamda çok işime yaradı. Yakın mesafe silahlar farklı kombolar için kullanılabiliyor ve kullanılması tatmin edici. İsterseniz kombolayın, isterseniz güçlü ataklar yapın. Seçim sizin. Oynanış çeşitliliği açısından zengin bir oyunla karşı karşıyayız yani. Bunların dışında özel yeteneklerimiz de var çeşit çeşit. Alan saldırıları gibi veya damage bakımından fazla olan ve kombolayabildiğiniz saldırılar gibi. Kalkanlı düşmanlarda çok iş yapan bu saldırıları kullanmadan da oyun bitebiliyor. Ben bayağı bir kısmını özel saldırılar kullanmadan ilerledim. O yüzden illa hepsini kullanacaksın ya da tek bir geçiş yolu var. Bölümün demiyor sana ve ben bu olayı çok seviyorum. Genel itibariyle kısa kısa üzerinden geçtim. Ama fark ettiğin üzere sıkıcılık mevzusuna gelmedim. Sıkılma yaşanması genellikle bölümün ortalarında ufak sekanslarda gerçekleşiyor. Her bölümde olmasa da bazı bölümlerde mesela metro bölümü gerçekten sıktı beni. Yani nedeni de büyük ihtimalle tam gelişmeden güçlü düşmanlarla çok fazla haşır neşir olduğundandır. Buradan da hemen oyun zor mu, yapay zekası nasıl gibi konulara girebilirim. Yapay zeka yapay bir zorluk barındırıyor mu? Hayır diyebilirim bu konuda. Çünkü her bir düşmanın farklı bir saldırısı var ve o saldırıların dışına çıkmıyor. Genelde. Yani kodu ne derse onu yapıyor. Oyun zorluğunu kalkanlı düşmanların fazlalığıyla ve size çullanmasıyla sağlıyor diyebilirim. Onun dışında da fazla bir zorluğu yok. Kolay bir oyun benim için ama genel olarak zorluk kıyaslaması yapacaksam öyle laylaylon bir şekilde oynayıp bitirebileceğiniz bir oyun değil kendileri. Bazı durumlarda da dikkatinizi vermeyi gerektirebiliyor. Zor modda oynadığım için tabii ki düşmanların canları arttırılmış fakat koca bir fakat. Daha aktif ve mantıklı hareket edebiliyorlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela vurması gereken yerde vuruyor ve kaçınması gereken yerde kaçınıyor. Tabii ki saçmaladığı olmuyor mu? Oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Yani %70-80 oranında başarılı yapmışlar diyebilirim. Ve bosslar. Çaylar.
Neyse. Baştan söyleyeyim, neredeyse her boss'ta farklı bir şey yapıyoruz. Parkur, nesne etkileşimi, dodge, parry ile sersemletme bayağı bir çeşit var ve oynaması eğlenceli. Sizi sıkmıyor veya çok fazla tekrar düşüyormuşsunuz gibi hissettirmiyor. Zorluk konusunda da bu oyun benim için gerçek anlamda sınıfta kalıyor açıkçası. Yani kolay değil, tamam ama öyle bir zor da değil yani. Yani bilemiyorum Altan, çok beğenmedim ben bu oyunun zorluğunu. Bossların oyuna uygunluğuysa iyi ve gerçekten de uydurulabilmiş. Direkt hikayeye etki eden bir veya iki boss var yanlış hatırlamıyorsam, onlar da fena değildi. Ama bosslar konusunda diyebileceğim ancak bunlar. Biliyorum oyun hakkındaki konuşmamın neredeyse %90 çok pozitif ama vereceğim oran yüzdelikteki tam sayı kısmı kadar olmayacak maalesef. Güzel ve iyi bir oyun. Eksiklikleri veya yapımcı ekibin ilk oyunu olduğu için tecrübesizliği bazı bölüm dizaynlarında, bosslarında belli olabiliyor. Hatta mekaniklerde bile belli olabiliyor. Ama ilk işlerine rağmen bu kadar ayağa yere basan bir oyun yapmak gerçekten kolay bir iş değil. O konuda tebrik ediyorum. Umarım diğer oyunlarında değindiğim noktalar daha törpülenip güzel bir şekilde biz oyunculara sunularak dünya standartlarının üzerine çıkarlar ve oyun endüstrisine güzel katkılarını devam ettirirler. İyi günler dilerim efendim.